YouTube kanalımdan herkese merhaba. Arkadaşlar bugün yine bilgi dolu bir videoyla karşınızdayım. Evet, ilk işlemimiz bozuk menteşe değişimi. Gördüğünüz bu kapak kapanmıyor. Bunun menteşesi bozuk. Şimdi bunu nasıl değiştiririz? Bunu paylaşacağım. Yeni menteşemiz bu. Eskisini söküp bunu takacağız. Şimdi önce eski menteşeyi söküyorum. Bozuk olan menteşeyi söktüm. Sıkıntısı bu arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kapanmıyor. Şimdi bunu yenisiyle değiştireceğim. Bu da yeni menteşemiz. Normalde açıp kapattığımız zaman içindeki piston sayesinde kendiliğinden kapanması lazım, gördüğünüz gibi. Şimdi sağlam menteşemizi yuvasına takıyorum. Daha sonra vidalarını sıkılayarak işlemi tamamlayacağım. Burada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Vida izlerinin tam denk gelmesi için aynı marka ve model bir menteşe kullandım ben. Farklı bir menteşe kullanırsanız vida izi denk gelmeyebilir. Fazladan dolabınızda vida deliği açmış olursunuz. Buna dikkat ederseniz daha sağlıklı olur. Evet, işlemimiz şu anda tamam. Kapağı kapatarak şöyle denemek istiyorum. Bakın, gayet güzel bir şekilde kapanıyor. Evet, bu işlem tamam. Şimdi ikinci işlemimize geçiyorum. PVC pencerelere yaz kış ayarı nasıl yapılır bunu anlatacağım. Penceremiz yaz ayarındayken bu şekilde contada boşluk daha fazla oluyor ve buradan içeri rüzgar giriyor. Bunu kış ayarına getirerek bu contayı biraz daha sıkılaştırmış oluyoruz. Burada bir pim var arkadaşlar ve pimin üzerinde bir noktacık var. Bu noktacık dışa bakıyorsa yaz ayarında, içe bakıyorsa kış ayarında oluyor. Pencerenin üzerinde altta, üstte ve ortada olmak üzere 3 tane pim var. Bazılarında 4 tane de olabilir pencerenin büyüklüğüne göre. Şimdi bunların hepsini içe çevireceğim ve kış ayarına getirmiş olacağım. Bunun için 4 numara bir alyan kullanıyorum. Ve bu şekilde takıp içe çeviriyorum. Evet, bu noktacık içe doğru bakıyor şu anda. Bu tamam. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Evet, hepsini çevirdim. Şimdi pencereyi kapatarak deniyorum. Evet, penceremiz daha sıkı kapanıyor ve contanın arasındaki boşluk oldukça azaldı. İşlemimiz tamamdır. Üçüncü işlemimiz evde çok karşılaştığımız sorunlardan birisi. Sinyal yok problemi. Sinyal yok probleminin birçok nedeni olabilir. Ama evde en çok karşılaşılan bir problem var. Ben onu anlatacağım. F-konnektör bağlantısı arkadaşlar. Bakın, burada uydu girişinin olduğu kısımdaki bu kablomuz F-konnektöre tam bağlanmıyor. Böyle boşluk oluşuyor ve bu sinyal kaybına neden oluyor. Yani bu kablomuz şu anda çıkmış durumda. Bundan dolayı sinyal kaybı oluyor. Bu F-konnektör nasıl bağlanır? Şimdi bunu anlatacağım. Öncelikle F-konnektörümüzü söküyoruz. Evet, gördüğünüz bu parça F-konnektör arkadaşlar. Şimdi bunu kabloya yeniden bağlayacağım. Burada dikkat etmemiz gereken bu kenardaki küçük tellere ortadaki tele temas etmemesi. Bunları bu şekilde geriye atıyoruz. Buradaki en önemli dikkat edeceğimiz husus burası. Bunu bu şekilde birleyip geriye atıyoruz. Ve daha sonra F konnektörümüzü bu şekilde kabloya takıyoruz. Yine burada şu ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum. Bu F konnektörle bu kablomuz uyumlu değil. Bakın, bol geliyor arkadaşlar. Yani bu F konnektörümüzün numarası daha büyük. Çoğunlukla bu sebeple çıkıyor zaten. Ben bunu uyumlu hale getirmek için kabloya bir miktar bant sararak
kabloyu hafif kalınlaştırmış olacağım ve F konnektörü daha sonra takacağım. Böylece kolaylıkla çıkmayacak. Sizde böyle bir problem yoksa bunu yapmanıza gerek yok. Yani F konnektörle kablonuz uyumluysa buna gerek yok. Bunu da belirtiyorum. Ve şimdi F konnektörümüzü bakın taktığımız zaman sıkı bir şekilde yerine oturmuş oluyor. Evet. Evet, gayet sağlam oldu. Şöyle ucundaki teli de düzeltiyorum. Bu tel de biraz uzun duruyor. Bunu da hafif kısaltacağım. Bu kadarlık bir çıkıntı yeter. Şu anda hazır ama ben daha sağlam olması için F konnektörümüzü de kabloya tekrar dıştan bantlayacağım. Evet, kabloyla F konnektörümüzü birbirine bağlamış olduk. Şimdi bunu televizyonun arkasındaki uydu girişine takıyorum. Televizyonunuzu yer değiştirme veya temizlik amacıyla çekerken öncelikle bu F konnektörü sökmeyi unutmayın. Çekip zorlanma nedeniyle arkasındaki uydu girişine zarar verebilirsiniz. Evet, şu anda bağladık, gayet sağlam. Şimdi deniyorum. Bakalım sinyal var mı? Evet. Sinyalimiz gelmiş. Gördüğünüz gibi işlem tamamdır. Ve son işlemimiz ankastre fırın camı nasıl sökülür? Camı komple nasıl söküldüğünü geçen videomda göstermiştim. Şimdi sadece bu çift camlarda içteki cam temizlik amacıyla nasıl sökülür bunu anlatacağım. Farklı modeller olabiliyor ama çoğunlukla bu şekilde. Bakın burada bir tırnak var. Ve aynısından diğer tarafta da var. Bu iki tırnak camı tutuyor arkadaşlar. Bunu sökerken bu şekilde geriye çekip burada yaylı bir sistem var. Tırnaktan kurtarıyoruz ve camı kolaylıkla yerinden çıkarmış oluyoruz. Temizliğini yapıp işimiz bittikten sonra geri yerine takıyoruz. Takarken dikkat etmemiz gereken bir husus var. Önce tırnaklı kısmı değil karşı tarafı takıyoruz. Hafif bastırıp daha sonra tırnaklı kısmında yerine oturmasını sağlıyoruz. Bu işlemimiz de tamamdır. Bugünlük bu kadar. Bu sonuncusuydu. Evde yapılmasını istediğiniz küçük tamir işlerini yorumlarda yazarsanız bir dahaki videomda yer vermeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.